Arkadaşlar şu an dünyada 2,5 milyardan fazla insan herhangi bir beslenme yetersizliğinden muzdarip. Bildiğimize göre 800 milyon insan şu an yetersiz besleniyor. Yani alması gereken besin ögelerine erişemiyor ve bildiğimize göre yine 2 milyar yetişkinden fazlası ya fazla kilolu ya da obez. Aynı zamanda 2 milyardan fazla insanda mikro besin ögelerinin eksikliğinden muzdarip. Bu kadar sayım maalesef gezegenimize artık fazla gelmeye başlıyor ve gezegenimizi tüketmeye başlıyoruz. Lancet adında bir dergi, son derece prestijli bir dergi, 2019 yılında 37 tane bilim insanının içinde bulunduğu bir çalışmayla gezegeni nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde kullanabiliriz ve bu insanları nasıl daha sağlıklı bir şekilde yaşatabiliriz diye bir araştırmaya başlıyorlar ve gezegen diyeti adı altında bir beslenme modeli geliştiriyorlar. Bu ekip diyor ki haftada 100 gram kırmızı eti geçmeyelim. Olabildiğince bakliyatlara, sebzeye ve meyveye yer verelim. Diyorlar ki tabağın en azından yarısı sebze meyve grubu olsun mutlaka. Ve mutlaka günlük et tüketimi veya tavuk tüketimi yerine protein grubunu kuru baklagillerden de yani nohut, fasulye, börülce, mercimek gibi gruptan sağlayalım diyorlar. Yağlı tohum tüketimini mutlaka bir avuç kadar, bir avuç içi kadar günlük olsun 25-30 gram kadar bir tüketimi öneriyorlar. Neden böyle? Çünkü örnek veriyorum bir havuç için, 1 kilo havuç üretmek için 133 litre su harcanıyorken 1 kilo kırmızı et içinse yaklaşık 15.000 litre su gerekiyor. Suyu verimli kullanmak da bizim için önemli. Bir diğer önerdikleri faktör şeker tüketimini minimuma indirgemek. Çünkü şeker tüketiminin fazlalığı insan sağlığına zararlı ve insan sağlığını korumak da gene bu Lancet diyetinde yani gezegen diyetinde en öncelikli faktörlerden biri. Sürdürülebilir balıkçılığa önem veriyor gene bu diyet ve aldığımız sebzeyi, meyveyi israf etmemek yine bir o kadar önemli. Bu alışkanlıklara sahip olmak da çok önemli. Tabağımıza gerçekten yiyeceğimiz kadar miktarı almak önemli. Bir diğer önemli faktör ise lokal beslenmeyi destekliyor. Yani ben chia tohumu veya başka bir şey tüketeceğim diye dünyanın bir ucundan bu ucuna gelecek olan aracın yaymış olduğu gazı da önemsiyor yani bu diyet. Lokal beslenmek bu ekstra yayılacak olan gazların da önüne geçer diyor. Yapmayı hedefledikleri asıl noktalar şu. 2050 yılında diyorlar ki 10 milyar insan olacağız ve bu 10 milyar insanın beslenmesini sağlamak istiyorlar. Yani bir açlığa son vermek istiyorlar bu diyet modeliyle. İkinci amaçları ise diyorlar ki sağlıksız beslenme modelinin açtığı bulaşıcı olmayan hastalıkların önüne geçebilmek. Yani obezite, diyabet, kalp hastalıkları vesaire bunların önüne geçebilmek. Üçüncüsü ise dünya kaynaklarının daha verimli bir şekilde ve daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Biz ülkecek aslında çok şanslıyız bu konuda çünkü bahsedilen diyet modeli bizim geleneksel beslenmemize çok yakın bir model aslında. Ama bunu benimsemek, bunu daha uygulanabilir bir hale getirmek tüm dünyanın sorumluluğunda. Maalesef şu konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Biz daha iyi beslenmek istiyoruz, daha sağlıklı olmak istiyoruz ama maalesef gıdada da, gıda endüstrisinde de bazı sıkıntılar var. Örnek veriyorum bir gofret 1 TL, bir muz olmuş 5 TL. Yani bu konuda gerçekten insanların birazcık daha yardıma, birazcık daha yaygınlaştırılmasına bu durumun ihtiyacımız var. Bu da gene sağlık politikalarıyla yapılacak bir şey ve bunu dünyanın öncülüğünde, ülkelerin kendi yapması gereken şeyler. Mesela bizim ülkemizde daha öncesinden yapılan bazı politikalar vardı. Özellikle bu obeziteye karşı açılan savaşta. Mesela okul kantinlerinde abur cuburların çoğunun satışı azaltıldı. Kolaydı, cipsti gibi ürünlerin satışı azaltıldı. Bunun gibi daha böyle çok yönlü politikalara ihtiyacımız var. Mesela kimi ülkeler şöyle yapıyorlar marketlerde. Yüksek enerjili veya kalitesiz besin diyeyim, yüksek enerjili işte şeker içeriği, tuz içeriği vesaire yüksek olanlara kırmızı bir logo çiziyorlar. Veya daha sağlıklı olanlara yeşil logo çiziyorlar ve diyorlar ki kırmızı logoları şu kadar haftada geçmeyin diyorlar. Yani bunun gibi biraz da ülke bazında, sonra dünya bazında hareketler de bizim için gerekli ve tüm bunlarda herkesin bireysel çabası, ülkece çabası ve biraz daha bilinçlenmek dünyamızı daha sürdürülebilir bir hale, daha yaşanabilir bir hale getirecek. Çünkü maalesef daha şimdiden bu küresel ısınmanın dünyayı bizim taşımamasının etkilerini görmeye başladık. Her birimizin gelecek hayatı için biraz daha bilinçlenmeye, belki de hareketlenmeye ihtiyacımız var.